Bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün mikroskobik bir titanyum parçasının o karmaşık atomik yapısından yola çıkıp devasa uçakları ve uzay araçlarını gökyüzünde güvenle süzülürken tutan o büyüleyici matematiğe doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorsunuz, hepimiz gökyüzüne bakıp o dev makineleri görüyoruz ama dürüst olalım, çoğumuz onların ardındaki o görünmez ve kusursuz mühendislik dünyasını pek fark etmiyoruz. Hadi gelin bu konunun derinliklerine inelim ve uçuşun arkasında yatan o gizli bilimi hep birlikte açığa çıkaralım. Yol haritamız çok net. Mikrodan makroya doğru ilerleyeceğiz. Birinci bölüm nihai malzeme, ikinci bölüm altın standart, üçüncü bölüm gerilme ve deformasyon, dördüncü bölüm burkulma tehlikesi ve son olarak beşinci bölüm emniyet katsayısı. Hemen ilk durağımızla başlayalım. Bölüm 1, havacılığın nihai malzemesi. Bakın, bir havacılık yapısının o akıl almaz kuvvetlere nasıl dayandığını anlamak istiyorsak en temele, yani malzemelerin kendisine bakmalıyız. Ve burada endüstrinin gerçek ağır işçisi sahneye çıkıyor. Titanyum T6Al4V alaşımı, saf titanyum 882,5 santigrat derecede altıgen alfa fazından kübik beta fazına harika bir dönüşüm geçirir. Bu gördüğünüz yapı da bir alfa-beta alaşımı. Sahip olduğu o inanılmaz fiziksel özellikler sayesinde tek başına dünyadaki toplam titanyum kullanımının yarısından fazlasını oluşturuyor. Yani bir uçak türbininden tutun da gövdeye kadar her yerde kelimenin tam anlamıyla bu mikro yapıyı uçarken görüyorsunuz. Peki neden titanyum? Neden başka bir şey değil? Cevap çok basit. Özgül mukavemet. Yani malzemenin gücünün yoğunluğuna oranı. Bu verilere bir göz atın, sayıların aslında her şeyi anlattığını göreceksiniz. Titanyumun 1063'lük değeri geleneksel çeliği ve alüminyumu resmen ezip geçiyor. Havacılıkta her bir gramın, evet kelimenin tam anlamıyla her bir gramın hesabı yapılırken titanyum size hem muazzam bir güç hem de eşsiz bir hafiflik sunuyor. İşte bu yüzden o kesinlikle nihai havacılık malzemesi. Sırada bölüm 2 var, altın standart. Tabii ki tamam harika bir metal bulduk deyip bunu hemen bir uçağa monte edemiyorsunuz. Her bir parçanın her koşulda birebir aynı performansı göstereceğinden emin olmamız lazım. Amerikan Havacılık Dairesi FAA malzemeleri sertifikalandırmak için MPDS-A kitabını kullanır. Burada A-Basis ve B-Basis dediğimiz çok katı standartlar var. Mesela A-Basis, popülasyonun en az %99'unun %95 güvenilirlikle o değeri karşılayacağını garanti ediyor. Mühendisler tasarım yaparken bu kesin sınırları bilmek zorunda. Şansa, tahmine veya acabaya kesinlikle yer yok. Yani anlayacağınız yeni bir metalik malzemenin uçuş onayı alması asla bir gecede olmuyor. Bu gerçekten de çok aşamalı, inanılmaz derecede talepkar bir bürokrasi ve bilim maratonu. Sırf başlangıç kaydı için bile 10 farklı partiden yüzlerce test örneği sunmanız gerekiyor. Çekme, basma, kesme, malzemenin yorulması, sayısız test. Bu titiz süreç malzeme nihayet o prestijli MMPDS onayıyla hükümet tarafından tanınana kadar aralıksız devam ediyor. Bu da bizi bölüm 3'e getiriyor. Gerilme ve deformasyon. Standartlaşmış, onaylanmış malzememizi aldık. Peki uçuş sırasındaki o acımasız fiziksel kuvvetler bu malzemeye saldırdığında tam olarak ne oluyor? İşte burada mühendislikteki adıyla stres, yani gerilme devreye giriyor. Günlük hayatta stres deyince aklımıza psikolojik yorgunluk gelir ama mühendislikte bu çok spesifik, matematiksel bir hesaplamadır. Kısaca bir cismin deformasyona karşı gösterdiği o içsel direnç kuvvetinin kesit alanına bölünmesiyle elde edilen çok somut bir gerçektir. Gerilme içsel bir dirençse, peki strain yani şekil değiştirme veya deformasyon nedir? Bu da malzemenin dış bir kuvvete maruz kaldığında verdiği o gerçek fiziksel tepkidir. Uzunluğundaki değişimin orijinal uzunluğuna oranıdır. Ve inanın bana, gözle görülmeyecek kadar küçük, mikroskobik düzeydeki bir uzama veya sıkışma bile uçağın aerodinamiğini darmadağın edebilir. İşin zor kısmı şu. Uçaklar havada sadece tek bir yönden gelen basit bir kuvvete maruz kalmazlar. Mühendisler uçağın gövdesini tek eksenli bir çekmeden tutun da o ince cidarlı kapalı kesitlere sahip kanatlara saldıran, torsiyon yani karmaşık burulma kuvvetlerine kadar her türlü senaryoya göre değerlendirmek zorundadır. Ortada kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir kaos var ve her bir detayın kusursuzca hesaplanması şart. Şimdi bölüm 4, burkulma tehlikesi. Kısa ve kalın metaller aşırı gerilmeden dolayı sınırlarını aşıp kırılabilir, tamam. Ancak uçağın iskeletindeki o uzun parçalar çok daha sinsi bir düşmanla yüzleşir, burkulma. Bunu gözünüzde canlandırmanın çok basit bir yolu var. Elinize plastik bir cetvel alın.
İki ucundan tutup ellerinizi birbirine doğru itin. Ne olur, cetvel malzemenin asıl kırılma noktasına gelmeden çok önce ortadan aniden bükülüverir. İşte burkulma tam olarak budur. Ani, beklenmedik ve yıkıcı bir yapısal çöküştür. Peki mühendisler bu sinsi tehlikeyi nasıl öngörüyor? Tabii ki matematiğin gücüyle. Kolon çok uzunsa Euler formülü harika çalışıyor. Ama kolonun boyu biraz kısaldığında Euler formülü gerilmenin sonsuza gideceği gibi saçma ve gerçek dışı tahminler yapmaya başlıyor. İşte tam bu noktada Johnson parabolü adını verdiğimiz bir düzeltme eğrisi devreye girerek o orta uzunluktaki kolonlar için matematiği tekrar gerçeğe bağlıyor. Ve geldik son durağımız olan bölüm 5'e, emniyet katsayısı. Kafanızda o haklı soru oluştu değil mi? Tüm bu karmaşık hesaplamalardan sonra o devasa uçağın havada ikiye bölünmeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bütün sır emniyet katsayısında. Bir uçağın kanadının havada bükülüp öyle kaldığını bir düşürün. Felaket olurdu. Bunu engellemek için mühendisler malzemenin akma dayanımına 1,25'lik bir emniyet katsayısı uygular. Yani uçak, teorik olarak karşılaşabileceği maksimum yükten bile %25 daha fazlasını kalıcı hiçbir hasar almadan taşıyacak şekilde tasarlanır. Konu ani bir kırılmayı, yani o mutlak ve yıkıcı yapısal çöküşü önlemek olduğunda ise bu katsayıyı 1,5'a çıkarıyoruz. Bu oran havacılık için inanılmaz kritik bir dengedir. Bakın, yerde duran sıradan bir bina yapıyorsanız emniyet katsayısına 10 bile yapabilirsiniz, sorun olmaz. Ama bir uçak tasarlıyorsanız en büyük düşmanınız ağırlıktır. Mühendisler sadece 1,5'luk bir katsayıyla, beklenen o şiddetli kuvvetle mutlak felaket arasına ince ama bir o kadar da aşılmaz bir kalkan örerler. Toparlayacak olursak, bir sonraki uçuşunuzda cam kenarına oturup o devasa kanadın türbülansta nasıl esneyip büküldüğünü gördüğünüzde artık panik yapmayacaksınız. Sizi havada güvenle tutan şeyin sadece o gürleyen jet motorları olmadığını bileceksiniz. Arka planda malzeme biliminin, acımasız test süreçlerinin ve görünmez bir yapısal matematiğin sessizce işini yaptığını hatırlayın. Acaba şu an bindiğiniz uçağın her bir milimetresinde bizi hayatta tutan başka hangi muazzam denklemler çalışıyor? Bu incelememize katıldığınız için teşekkürler, bilgiyle ve her zaman güvende kalın.